Başlayabiliriz aslında. Neye başlayalım abi? Neye başlıyorsun? Deneye başlayabiliriz diye şey. Deneye başlayabiliriz diyorsun da bu ne? Çocuklar yemek yediler de biraz. Abi çocuklar yemek yediler diye bir şey yok. Yiyebilirler de yani. Bunu böyle bırakmanın ne manası var ki ben anlamadım. Şey yapalım biz hemen temizleyelim. Lütfen ya arkadaşlar. Hiç de bak oynayamıyoruz görüyor musun Eren? İşte oyunculukta da hiç. Aslında severim oyunculuk yapmayı da. Ben çok eğitim aldım aslında. Nereden? Oyunculuk eğitimi aldım. Kim verdi sana oyunculuk eğitimi? Anaokulunda böyle legolarla falan. Sen anaokuluna gidip 44 sene falan oldu mu? Neyse yaşını da ele vermeyelim. Arkadaşlar tabii ki küçük bir mizansenle başlayalım dedik ama biz yaptık bu lekeyi. Evet az evvel bizzat ben döktüm ve ben temizleyeceğim. Fakat ellerimi bile kullanmadan. Peki ama nasıl? Malzemeler. Yağlı kağıt, ketçap, ince kesme tahtası, tahta kalemi, kaşık, kase, su. Şimdi dostlar, buraya ketçabı döktüm ama burada önemli bir nokta var. Ben düz, pürüzsüz bir masaya bu ketçabı döktüm. Neden pürüzsüz olmasının önemli olduğunu birazdan anlatacağım. Ama önce direkt bunu temizleyerek sizi şaşırtmak istiyorum. Şöyle bir kesme tahtam var. İnce kesme tahtası dedim ama Erhan sağ olsun güzel bir kesme, kalın bir kesme tahtası bu. Yaşanmışlık var böyle. Yaşanmışlıklar da var. Çok da önemli değil bu arada. Yaparız. Buradan da temizleriz. Şöyle yapacağım. Bakın. Şöyle yağlı kağıt evlerde bulunur. Annelerinizden isterseniz verirler size. Şöyle yağlı kağıdı aldım. Böyle sanki sıyırıyormuş gibi dostlar. Şöyle bir elimle yağlı kağıdı, bir elimle kesme tahtasını tuttum. Şöyle bakın. Bir yandan çekiyorum, bir yandan alttan kesme tahtasını itiyorum. Eser kalmadı kirden. Plastik değil mi öyle bazen öyle şekilli plastikler oluyor ya. Nasıl yani? Böyle hani tam o şekilde bir plastik yaptırıp bize burada şey yapmadın değil mi? Bu plastik mi sence? İstiyorsan tadına bak. Diyeceğim de deney malzemesi yenmez bilindiği üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şöyle istiyorsan hadi sen gönlün rahat etsin diye şununla biraz şey yapayım şöyle yayayım. Bildiğin ketçap. Bu da bir ketçap. Aha. Oh. Yani. Tabii her zeminden bunu temizlemek mümkün değil. Dediğim gibi pürüzsüz bir yüzey olması lazım. Neden pürüzsüz yüzey? Bakın pürüzsüz yüzeylere bir şey döktüğünüz zaman o yüzeyleri dökülen şeyle arasında tabii dökülen malzemeye de bağlı olmakla birlikte çok kuvvetli bir bağ oluşmuyor. Burada ketçap dökülen malzeme tabii ki bunun da ketçap olmasının bu deneyde kullanmamızın bir sebebi var. Ketçap viskozitesi çok yüksek bir madde. Viskozite ne demektir arkadaşlar? Akışkanlık diyebiliriz. Yani ketçap çok fazla akmayı sevmez. Böyle ketçabı tutarsınız baş aşağı, beklersiniz. Belki bir ara akar ama biraz çaba sarf etmek gerekir. Ketçap bir sıvı mıdır? Teknik olarak evet ama aslında akışkanlığı düşük bir sıvı olarak yorumlayabiliriz. Buna Newtonsal olmayan akışkanlar deniyor. Bu tarz maddelere ketçap olsun, diş macunu olsun, işte mayonez mesela yine aynı şekilde. Bu durum arkadaşlar yani yüksek viskozite, düşük akışkanlık aynı şey. Neye sebep oluyor? Yani oldukları gibi geliyorlar işte kalıp. Aynı az evvel böyle biraz bozdum gerçi ama yani burada bir su olsa, su bayağı viskozitesi düşük yani çok akışkan. Oraya buraya saçılacak. Efendime söyleyeyim böyle bir anda suyu böyle bu şekilde kalıp gibi alamazsınız oradan yani. Onun akışkanlığının düşük olması bu deneyi rahatlıkla yapabilmemizi sağlıyor. Yüzey gerilimi yüksek olan ketçap pürüzsüz bir yüzeye döküldüğü zaman o yüzeyle kendisi arasında büyük bir çekim kuvveti yaşanmıyor. Fakat pürüzlü bir yüzeye döküldüğünde
girintili çıkıntılı bir yüzey olduğunu düşünün. Gözle görmesek de mesela kağıt pürüzlü bir yüzeye sahiptir. O yüzden bu ketçabı muhtemelen kağıda döksek bu kadar rahat sıyıramazdık. Bu masa o yüzden zaten bu masayı kullandık. Pürüzsüz bir yüzeye sahip görece. Bu masadan çıkartmamız daha kolay oldu. Pürüzlü yüzeylere yüzey alanı genişlediği için aslında gözle görülmese de bir yüzey alanı genişliyor. Sonuçta yüzey pürüzlü. Dolayısıyla buradan sıyırmak o kadar da kolay değil dostlar. Peki neden yağlı kağıt kullandık? Yağlı kağıt hidrofobik yani sudan korkan bir madde. Silikon veya yağlayıcı başka malzemelerle yapıldığı için kendisi suyla pek haşır neşir olmayı sevmez. Hidrofobiktir. Bu sebeple ne yaptı? Ketçabın aslında sıvı da bir şey aynı zamanda. Emmedi mesela. Yani onu aldı ama çok da böyle şey yapmadı yani. Yutmadı. Bir deney demiştik arkadaşlar. Sürpriz bir deney daha var demiştik. Yüzey gerilimi ve hidrofobik özellikleri anlamamız açısından onun da hemen hızlıca nasıl yapıldığını göstereceğim size. Ketçabımı temizledim. Metal kaşığımın üzerinden şu malzemeleri kenara koyacağım ve suyumu alıyorum. Normal bildiğiniz içme suyu. Bunu kenara koydum. Aldım arkadaşlar suyumu hemen buraya. Ve ne yapıyorum biliyor musunuz? Tahta kalemi. Bildiğimiz tahta kalemi. Şöyle iyice temizleyelim de. Bir tahta kalemi aldım dostlar. Bu kaşığımın şu sırt tarafına bir şey yazıyorum. Mesela Basfil'in B'sini yazalım. Şöyle. Erhan yazsan. Erhan mı? Tamam yazıyorum hadi. E yazayım. E. Olur mu? Büyük E. Büyük E. Büyük bir E yazdım senin için. Erhancığım. Şimdi bu buradan nasıl çıkar? Yani biraz zor çıkar. Tahta kalemini tahtaya yazdığın zaman siliyorsun çıkıyor da metal kaşığa ilk defa ben tahta kalemiyle bir şey yazıyorum. Bunu Bulaşık makinesine koyabiliriz. Bulaşık makinesine koyabiliriz gerçekten. Bulaşık makinesine koyarsak olabilir. Orada işte sabun etkisiyle bunu çıkartabilir. Ama şu an bulaşık makinem yok yanımda. Sabun yok. Sadece bir kase su var. Bir kase suya ben bunu soksam, çitilesem çıkar mı acaba? Ya da şöyle kibarca sadece suya şöyle daldırsam da çıksa. He? Ve böyle E şeklinde çıksa, hiç böyle kalıp gibi çıksa nasıl olur? Çıkmaz diye tahmin Hayal ediyorum. gibi bir şey değil mi? Tahminlerimde genelde başarılı olamıyorum ama. Şöyle mesela yavaş yavaş daldırsam. Çıktı mı? Bayağı çıktı. Ve şu anda tek parça halinde bir E yüzüyor şu an suda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Tek bir iz yok. Bayağı sadece su. Bakın bu sadece su. Hiç aseton falan değil ha, bildiğiniz su. Hiçbir çözücü yok içinde. Ve hiçbir çözücü olmamasına rağmen gördüğünüz gibi tek parça halinde sadece suya batırdım. Arkadaşlar siz de mutlaka evde deneyin. Hile hurda olmadığını göreceksiniz. Zaten bizde öyle şey olmaz da. Yani böyle bir şey olamaz ya. Çok etkileyici bir deney. Acayip bir şey ya. Arkadaşlar nasıl oldu bu? Burada da yine gördüğünüz gibi düşük bir aslında tutunma var. Yani az evvelki gibi pürüzsüz bir yüzey var. Kaşığın yüzeyi pürüzsüz, oldukça pürüzsüz. Ve tek parça halinde kalan bir E harfi. Burada da yine tabii ki tahta kaleminin yüksek yüzey gerilimine sahip olduğunu anlayabiliyoruz buradan. Zaten tahta kalemi öyle özellikte bir kalem. Yani tahtaya yazdığınız zaman, yani yoksa kağıda yazarsınız. Mesela yani şimdi şu peçeteye şu yüksek, bakın oldukça yüksek emme gücüne sahip bir. Bakın burada ne oldu arkadaşlar? Yüzey alanı arttı. Ben şimdi bunu soksam buradan çıkar mı? Çıkmaz. Islandığıyla kaldı.
Arkadaşlar yüzey gerilimi meselesini görmüş oldunuz. Şöyle düşünün aslında yüzey gerilimini bir kere şuna indirgeyelim. Bu mesela sıvıların yüzey gerilimi hikayesinde deniz çarşaf gibi deriz ya. Aslında gerçekten bir çarşaf gibi düşünebilirsiniz denizi. Oradaki yüzey gerilimi eğer hiç olmasaydı zaten çok yüksekten suya atladığımızda canımız hiç acımaz. Orada bir gerilim var arkadaşlar. Ya da günlük hayattan mesela böyle çay kahve içtiniz porselen bardakta. O böyle azaldığı zaman azaldıkça kuruması böyle halkalar şeklinde olur içinde. Hep şeyi görürsünüz daire şeklinde böyle bir kurur o bardağın içi. İşte o yüzey gerilimi sebebiyle oluşuyor. Kenardan bir kuruma gerçekleştiği için oluşuyor. Bunun yanında ne örneği verebiliriz? Mesela yine yüzey gerilimi meselesini basilisk kertenkelesini verebiliriz. Eğer yüzey gerilimi olmasaydı o kertenkele o suyun üzerinde koşamazdı arkadaşlar. Suyun üstünde koşan bir kertenkele var yani. Yine yüzey gerilimi sayesinde gerçekleşiyor bu. Helikopter böceği de yine doğadan örnek verecek olursak yine aynı şekilde o da suyun yüzeyinde durabiliyor arkadaşlar. Bu yüzey gerilimi meselesi sayesinde. Evet, meseleyi anladıysak güzel bir soruyla deneyimizi noktalandıralım. Soru. Ketçapın pürüzsüz bir yüzeye döküldüğünde kolayca temizlenebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Ketçapın düşük viskoziteye sahip olması ve kolayca akması. B. Ketçapın yüksek yüzey gerilimi ve hidrofobik özellikli yağlı kağıt kullanımıyla yüzeyle düşük çekim kuvvetleri oluşturması. Demek ki neymiş dostlar? Öyle pürüzsüz bir yüzeye ketçap döküldüğü zaman ahlamak vahlamak gereksizmiş. Basit bir yağlı kağıt ve sert bir zemin diyelim ona kesme tahtası yardımıyla aslında siz de rahatlıkla bu temizliği gerçekleştirebiliyormuşsunuz. Evet, bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. YouTube olur, Instagram olur, TikTok olur. Nereden görüşmek istiyorsanız oradan görüşelim. Bilimle kalın, hoşça kalın.